Selam dostlar, yeniden karşınızdayım. Ben Muhammed Kaplan. Bu videomuzda sizlere yeni bir mouse tanıtacağım. Ama bu mouse oyun amaçlı olan bir mouse değil. Tamamen iş ve eğitim amaçlı kullanabileceğiniz bir mouse arkadaşlar. Fiyatı da uygun ve kablosuz bir mouse. Hemen hızlı bir şekilde geçiyoruz. Dın 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 dın. İşte burada. Bakın küçücük bir mouse. A4 Tekin. Şöyle. Ona odakla. Beni değil ona odakla. Ona odakla. Görüntü bu. Heh. A4 Tekin bir ufak mouse'u. Şöyle baktık. Şöyle elimde de gösteriyorum. Bakın. Tam böyle oturdu. Şöyle elime oturdu. Parmaklar burada. Elim büyük değildir. Ona rağmen küçük. Mouse küçük yani. Zaten ufak mouse bu. Dizüstü bilgisayarda. İşte Word, Excel, PowerPoint, internet falan filan işte öyle bir şey kullanmak istiyorsanız böyle bir mouse alabilirsiniz. Ucuz, dongle var, içinde pili var. Açma kapama düğmesi var. 2 tane düğmesi var. Bir tane scroll lock var. Scroll lock mu öyle? Scroll lock başka bir şey değil miydi lan? Scroll lock muydu? Hatırlamıyorum işte neyse ya. Kullanmayı unutuyoruz. Yani böyle bir tekerlek var. Lan anam bu nereden geldi? Bir şey çıktı. Bir tane de üstünde bir DPI düğmesi var. Yani hatta şöyle içinde gösteriyorum. Görüntü bu. Şu tarafta dongle'ı var. Dongle'ı çıkartayım. Minnacık bir dongle var. Minnacık. A4 Tekin. Odakla. Oo, makine de çok güzel. Bakın minnacık. Yani şöyle. Bu aslında arkadaşlar tam şurada bunun yuvası var. Gördünüz mü şu? Bunu biraz çıkartıyorsunuz. Sonra pilini takıyorsunuz. La, kapak gel. Pilini takıyorsunuz. La, beni yapma. Ondan sonra şurada kapağını takıyorsunuz. Oldu mu size mouse. On off düğmesi var. Başka da bir zımpırtısı yok. Bunu da hiçbir şekilde zorluk olmuyor. USB'ye taktığınız zaman hemen çartlak çalışıyor. Gördün. Hemen çalışıyor. Yani güzel mouse. FG10 diye geçiyor. Model. FG10. Fransa, Giresun 10. 1 ve 0 yani. Güzel mouse. Ne yazıyor? Fislayler. Nece yazıyorlar anlamadım. Yani A4 Tekin FG10 kablosuz mouse'u fiyatta uygun. Dileyen arkadaşlar böyle bir mouse isteyen arkadaşlar yani laptopunda kullanmak isteyen ya da ne bileyim masa üstünde kullanacak ama ben abi mouse oyunla alakam yok diyorsanız böyle bir şey alabilirsiniz. Bununla oyuncaklara tavsiye etmiyorum. Bunu oyun oynamayan sadece onun dışında herhangi bir şey yapanlara tavsiye ediyorum. Grafik tasarım yapanlara da tavsiye etmiyorum. Yani Adobe Premiere olsun, Photoshop olsun, ne bileyim işte 3D Studio olsun vesaire böyle grafik destekli uygulama yapanlara da tavsiye etmiyorum. Onlara biraz daha böyle alengerli bir mouse lazım. Anlatabildim mi? Bu klasik ya işte Word'e girdim, maile baktım, işte internete girdim, 2 fala baktım, yemek videosunu izledim gibi böyle abdik gubidik şeyler izleyen yani abdik gubidik demeyeyim de klasik şeyler yapmak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Güzel mouse'tur. Sağlam mouse zaten A4 Tek kendini ispatlamıştır yıllardır. Dilersen şimdi hızlı bir şekilde de bir teste geçelim. Bakalım testte de kararı siz verin. Ben bu testi de hep beraber sizin gözünüz önünde yapacağım arkadaşlar. Hadi geçiyoruz. Arkadaşlar sıra teste geldi. Testi yapmak için ben tabii ki mouse'un nasıl çalışırdığını yani size iyi çalışıyor ya da kötü çalışıyor desem ne anlayacaksınız ki bir şey anlamayacaksınız. Bende 3 tane mouse var. Bir tanesi Everest mouse'um. Benim sürekli kullandığım. Açılışı da zaten yukarıda var. Dileyen arkadaşlar bakabilir. Diğeri Logitech'in kablosuz, küçücük minnacık böyle bakın elin içinde kayboldu. Gördünüz mü? Elin içinde kayboldu. Bunu zaten klavyeyle satılıyor. Ben öyle almıştım zamanında. Ve diğeri de tabii bizim odak malzememiz, noktamız bu. Mouse A4 Tekin. Şimdi ben ne yapacağım? PUBG'yi açtım dostlar. Bu arada güncelleme gelmiş. Onu bitmesini bekledim. PUBG'yi açtım. PUBG'de sırasıyla bakın. Şu adamı izleyin. Görebiliyor musunuz? Biraz yaklaştıracağım birazdan.
Şu adam bakın birinci mouse'um. Bir git. İkinci mouse'um. Ve A4 tek mouse'um. 3 tane mouse'u yan yana koydum dostlar. Üçünü de bakacağız. Bu ikisi A4 tek de Everest'in DPI'ler mouse üzerinden ayarlanabiliyor. Dilerseniz zaten Windows'tan da yapılabiliyor. Bu da direkt Windows'tan. Yani bunun DPI yok. Zaten bu iki tuş, bir tane de scroll lock var. Bunların altlarında zaten pilli ve on off tuşları var arkadaşlar. Şu zaten mouse'um. Dediğim gibi dileyen arkadaşlar yukarıya koyduğum şeyden izleyebilirler. Evet, şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bir teste geçeceğiz. Testi yaparken ben şimdi sırasıyla ekranı vereceğim. Sırasıyla size söyleyeceğim hangi mouse'a geçtiğimi. Okey mi? Hadi bakalım. Başlıyoruz. Dostlar şimdi ne yaptık biliyor musunuz? Oyunumuza başladık. Bir tane oyun açtım. Herhangi bir harita. Sadece sizlere göstermek bağlamında. Şu anda birinci mouse'um. Yani Everest kablolu mouse'umdayım. Yani şu anda hatta DPI'sini yapayım. Bakın DPI tuşuna basıyorum. Biraz evet bak zor dönüyor mouse. Daha doğrusu mouse'u çok döndürmem gerekiyor. Biraz bir tuşa daha bastım. Şimdi bir tuşa daha bastım. Biraz bayağı bir hızlandı. Şu en hızlısı. 4 kademe bu Everest mouse'um zaten. Yani zaten şu uçağın hareketlerinden bile anlayabilirsiniz. Bakın. Bakın şu anda uçak zor dönüyor. Birinci tuşa bastım. İkinci tuşa bastım. Üçüncü tuşa bastım. Vıy vıy vıy. Atladım abi. Atlayamadım abi. Niye atlayamadım abi? Çünkü ben birisini takip etmişim. İstemiyorum. Evet, atladım abi. Evet, şu anda herhangi bir yere şöyle sırf size mouse'ları tanıtmak için böyle bir köy, kasabaya girmeye çalışacağım. Ufak bir yer olursa daha iyi olur. Amacım oyun oynamak değil, sadece mouse'ları test etmek çalışacağım. Hemen şöyle bir atla bakalım dostum. Ops, cimbilop. Evet, şu anda girdik bakalım. Oh, al topu 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 topu. Topu 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 topu. Topu. Hiç bakmıyorum. Yani bana oradan yazan arkadaşlar yazmayın. Abi niye almadın o silahı? Bunu niye almadın? Niye bunu? Gerek yok. Oyun oynamıyorum. Ben sadece mouse'u test ediyorum. Peşine söyleyeyim. Şimdi bu ilk mouse'um Everest mouse'umun hemen bir DPI'sini bir ayarlayayım. Hop tamam. Bir dakika. Evet şu DPI güzel. DPI olmayan yani DPI'siz mouse kullananlar bu ayarları Windows'tan üzerine de yapabilir ama tabii ki bu biraz vakit aldığı için özellikle bunu tuş üzerine koyuyorlar. Ama P90 gelmiş lan. Bir alalım bakalım P90 lan, kapıyı açma. Allah Allah. Tamam aldım. P90 aldım. Şimdi şunları doldur abicim. Evet. Şimdi ikinci mouse'uma geçtim. Logitech'in yani şu klavyeyi kullandığım mouse. Bakın bunun herhangi bir DPI yok. Hatta şöyle gösteriyorum. Şu mouse'um. Bunun herhangi bir DPI falan yok. Bayağı bir yoruyor. Bu zaten oyun amaçlı yapılmış bir mouse olmadığı için. Bak bir yandan da bir kasma var dostlar. Ben bu kasma herhalde bir bug oluştuğundan da dolayı düşünüyorum. Normalde bu kadar kasma olmuyordu. Bak duruyor yani bir. Yani oyunun kendisinde bir sıkıntı var. Ya da sorun sende değil, ben de dostum gibi. Şimdi devam ediyoruz. Bir atışa bakalım. Bunlar abicim bir güncelleme geliyor. Bütün ayarlarım bozuluyor ya. Jineskop gitmiş. O gitmiş, bu gitmiş, eğilme gitmiş. Her defasında bunu mu ayarlayacağız? Siz de benim gibi düşünüyorsunuz değil mi? Her güncellemede ayarlar bozuluyor, dil bozuluyor, chart bozuluyor, curt bozuluyor. Grafik ayarları sanki sıfırdan Windows nereden çıktı lan? Oyunu kurmuş gibi oluyorsun. Ya burada böyle boş boş dolanıyorum özellikle. Tamam. Şimdi sıra geldi A4 tek mouse'u. Bakın A4 tek mouse. Bunun üzerinde DPI var. Deneyeceğim bakalım. Oo bu güzel. Yalnız bunun DPI etki etmiyor. Ya DPI'den bir şey alamadım. Bakın basıyorum tuşa. Hiç değişiklik olmuyor. Bakayım. Bakayım. Şuradan git. Hiç yok. Hiç DPI'de bir etki yok.
Yani bu tuşun hiçbir etkisi yok. Tekrar devam ediyorum dostlar. Şurada bir kasaba devam ediyor. Burası az önceki yer mi? Şu anda şey olmadığı için, aklım oyunda olmadığı için sadece mouse'a ve bu hareketlere adapte oldum. Evet, buraya daha gelmedik de. Zaten yakın yan taraftaymış bu. Aa bak, bir tane hıyar var. Havada bekliyor cins. Tabii bu ne? Bot yani. P90 güzeldir. P90, ben başka oyunlarda da P90 kullandığım için birlik oyun. Ama dediğim gibi bunun DPI'ni ben çözemedim. Ama şunu da söylüyorum baştan. Bu oyun bu mouse mouse'u değil. Oyuncu mouse'u değil. Haberiniz olsun. Abi ben oyun oynamak istiyorum bununla diyorsanız bunu almayın. Bu tamamen böyle iş amaçlı, eğitim amaçlı, ödev, ders yapmalı. Yani laptoplarda kullanabileceğiniz bir mouse arkadaşlar. Yani laptopta deyip de geçmeyin. Oyuncu laptopları da dünyanın parası. Yani klasik, oyun amaçlı olmayan Excel, Word, internet falan filan, Inter Milan işte ya, böyle şeylerde kullanabileceğiniz bir mouse. Yani eli de rahat oturuyor. Şöyle bakın. Bakın. Bak. Gayet güzel. Değil mi? Lan hış diye ses geldi. Bir harita bakalım. Biz neredeyiz? Ana biz çok uzaktayız. Bir tane ben neredeyim lan? Ben içerideymişim lan. Tamam. Yani şu tekrar gösteriyorum. Gayet güzel bir mouse. Yani öyle şey değil. Nasıl söyleyeyim? Biraz hafif. Tabii A4 Tek'in vermiş olduğu bir güven var, kalite var. Yılların vermiş olduğu bir tecrübe. Böyle elimize işte gayet güzel. Altta açma kapama düğmesi var. Lan oyuna adapte olma oyuna. Ben buradayım ha. Açma kapama düğmesi var. Bir tane de pil yuvası var. O kadar. Başka bir şey yok. Klasik bir kablosuz mouse. Dongle'ı zaten minnacık dongle. Yani dongle dediğim aparat, USB aparatı. Bazı insanlar sorabilir, belki bilmeyen arkadaş sorabilir. Dongle nedir filan diye. Dongle USB'ye bağlıyorsunuz arkadaşlar. Mouse'da bir tane pili var zaten. İçinde pille geliyor. Bir tane dongle geliyor. Başta bir zımbırtısı yok. Öyle CD, MIDI programı zaten onlar kalmadı artık. Eskiden böyle şey yapınca koskoca CD gönderirlerdi. Eski teknoloji neymiş öyle ya? Hammallık bir şey ya. Şimdi tak çalıştır. Abi takıyorsunuz, çat diye çalışıyor. Tabii Windows 10 kullanıyorsanız, Windows 7 artık yani kullanılmıyor. Yani kullanan arkadaşlar vardır mutlaka. Onlar da belki yine çalışır mutlaka. Ya sonuçta USB, öyle ağım şahım bir şey yok. Ama böyle alengerli, atıyorum şu benim mouse'um ya, bu kablolu mouse mesela, böyle her taraf tuş dolu. Yani böyle bir mouse vardır. Atıyorum bunun alengerli işlerini yapmak istiyorsunuz. Tuşlarına işte bir şeyler atamak istiyorsunuz. Atıyorum sağ tuşa basınca hoplasın, sol tuşa basınca yerin altına girsin. Ne bileyim, öyle bir şey yapmak istiyorsanız bunun ekstra programını yine o firmanın web sayfasına girin, resmi sayfasına girin. Yalnız yani Google'dan arayıp da başka abdük gubidik yerlerini aramayın arkadaşlar. Ya virüs bulaşır bilgisayarınıza. Lan neredesiniz lan? Bununla vurdum. Görmedim abi, ben şey yapmıyorum. Oyun adapte değilim. Ben şu anda gevezelik yapıyorum. Size mouse'ları tanıtmak için. Evet, şimdi bıraktım. Tekrar Everest'e geçtim. Kablosu gelmiyor la. Tekrar Everest'e geçtim. Bak Everest ya, bildiğin oyuncu mouse abi. Bak istediğin gibi DPI'ni ayarlıyorum. Hop. Bak. Otomatik tuş var. Bir kere basıyorsun. Peşine atıyor aslında. Bak. Durayım bak. Gördünüz değil mi? Seri atıyor. Oyuncu mouse'u. Bu mouse tabii ki biraz şöyle ele büyük. Şöyle göstereyim. Zaten bak tam şuraya aldım. Bak parmaklar biraz mouse dışarı doğru taşmış durumda. Ama ve lakin şu mouse aldığım zaman bakın parmaklarım dışarı taşmış durumda. Küçük mouse. Logitech'i aldığım zaman bu da aynı şekilde. Parmaklarım dışarıda, bakın şöyle gösteriyorum.
Ama tekrar ediyorum, Everest'i aldığım zaman parmaklar değil, mouse dışarıda kalmış durumda. Yani şu tam bak, lan bir dur. La bir gitsene. Bak görüyor musun, bak mouse bak. Elim uzatıyorum sonuna kadar, anca ucuca yetiyor. Yani sonuçta sizlere söyleyeyim. Biraz bu Everest mouse böyle büyük, haberiniz olsun. Beğenen oluyor. Benim hoşuma gitti. Ne yapayım hoşuma gitmeyip de, şimdi dünya para vermişiz. Gidip de almıyorsun ya, abi ben bunu beğenmedim, yenisini ver diyemiyorsun ki. Kim ateş ediyor la? La kim ateş ediyor? Öldüm ya la. Bu mouse'umuz oyuncu mouse'u değil. Laptopunuza atıyorum Word, Excel, internet, e-mail, ders, eğitim, ödev hazırlamakta birebir mouse, ama şu tuşunu ben çalıştıramadım. Belki bunun bir programı vardır, internete girip oradan bakabilirsin. Bilinir, belki ufak bir şey vardır. A4 Tekin zaten FG10 diye geçiyordu. Bu. Yani şu set olarak satılıyor bu Logitech'in. Tamam mı? Bu küçük. Bu ne diye geçiyor? M212 diye geçiyor. Logitech M212. Bunu alalı fi tarihi geçti. Bunun zaten klavyesini size gösteriyorum. Bunun klavyesini size göstereyim. Şu Logitech ufacık. Yanında numarek yok. Numarekler yukarıda. Şu numarek dediğim yani sayılar. Tamam mı? Rakamlar yani. Bunlar yukarıda. Küçük. Bu da kablosuz. Bu ikisi zaten bir tek dongle'la çalışıyor. İkisi de pilli. Bunda pil var, bunda pil var. Doğalgaz eğer çalışırsa doğalgaz takabilirsiniz. Şu da benim normal kullandığım oyuncu mouse, ama ben uzun zamandır oyun oynamadığım için yapmıyorum, ama herhangi bir oyun canım çektiği zaman da hiç affetmiyor açıkçası. Arkadaşlar, ben elimden geldiği kadar size o A4 Tek'i tanıtmaya çalıştım. Testini de yaptım. Daha fazla nasıl test yapabilirim ki işte? Oyunda test olur. Başka bir şey test olmaz. Ben aslan buradan size Paint'te size ne gösterebilirim ki Word'de, Excel'de, değil mi? Oyunlarda olur. Ben de PUBG aklıma geldi. PUBG ile hallettim. Zaten güncelleme gelmiş demiştim. Diğer dediğim gibi iki mouse da güzel, ama ben Everest'i kullanıyorum. Sebebi ise kablolu mouse her zaman iyidir. Eğer oyun oynayacaksanız kablolu bir oyuncu mouse alın. Anlatabildim mi? Kesinti oluyor. Bakın. Yani dongle'la mouse arasında yine bir engel bile olsa, tamam mı? O sinyal kesildiği için oyunlarda takılma yaşarsınız. Gecikme yaşarsınız. O yüzden kablolu bir mouse alın. Nasıl, ne olacağını da kararını siz verin paranıza göre. Yani 20 liraya da var, 2000 liraya da var mouse piyasada. İstediğinize kadar renkli, rengarenk, böyle pıtır pıtır yanan mouse'lar bile var. Geç benimki de öyle yanıyor pıtır pıtır, ama elimde kapandığı için rengini, ışığı görsem ne olur ki? Ama dediğim gibi A4 tek bizim, yani öyle işte böyle bildiğin mouse, yani laptop mouse. Ya ben eğitim yapacağım, akşama kadar ders geleceğim, ödev yapacağım diyorsanız tıkır 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 öyle bir şey yani, değil mi? Benim anlatacaklarım bu kadar dostlar. Yani hoşunuza gittiyse bir abonenizi, bir like'ınızı alırım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.